Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünlerde piyasa geçtiğimiz günlere kıyasla gayet yeşil. Ama Cardano bu küçük çaplı yükselişte diğer coinlere nazaran beklenen performansı yine vermedi. Bugün bu videoda boğa gelene kadar elimizde ADA tutmalı mıyız? Ya da ADA hala alınır mı? Buradan girsek uzun vadede ciddi kazançlar elde edebilir miyiz gibi soruların yanıtlarını konuşacağız, tartışacağız. Umarım faydalı bir video olur. Videoya başlamadan önce ekranda gördüğünüz sosyal medya hesaplarımızdan bize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Özellikle Telegram kanalımızda hem kripto hem de diğer konularda sohbet muhabbet edebiliriz. Bunu da hatırlatmış olalım. Hazırsanız başlayalım. Cardano tıpkı Ethereum, Solana veya Avalanche gibi bünyesinde birçok uygulama geliştirilebilecek bir akıllı sözleşme platformu. Artık ayı piyasasında olduğumuza göre ve siz hala bu videoları izliyorsanız zaten kemik tayfanın içindesiniz arkadaşlar. O yüzden size gelip de blok zincir platformları şudur, merkeziyetsiz uygulamalar budur, bu işe yarar diye anlatmaya gerek yok. O yüzden devam ediyorum. Bir projenin uzun vadeli bir yatırım aracı olabilmesi için önemli olan gerçek dünyada kullanım alanları yaratma potansiyelidir. Yani ne demek bu? Finansal hizmetlerde müşteri katılımı ve tarım işletmeleri için tedarik zinciri takibi gibi kurumsal çözümler Cardano'nun teknolojisinin olumlu bir etki yaratabileceği iki alan. Yani evet, Cardano'nun hem elit bir kitlesi hem iyi bir pazarlama stratejisi var. Hem de kurumsallara hitap eden bir yapısı var. Bunlar da zaten bugüne kadar gelip ilk onda tutunabilmesindeki en önemli faktörler. Devam ediyoruz. Önümüzde bunlar gibi pozitif konular olsa da programlama dilinden bünyesindeki uygulama sayısına, yerinde saymasından teknolojinin hızına yetişememesine gibi birçok hususta eleştiriliyor Cardano ve evet, buna rağmen Cardano yüksek değerli bir blok zincir platformu. Tamam. Çok iyi bir marketing yapıldı. Kurucusu Ethereum kurulurken ayrıldı ve Cardano'yu kurdu. Adamın teknik bir altyapısı var ve evet, madem kötü niye ilk onda diyebilirsiniz. Ama eğer siz bir blok zincir platformu kuruyorsanız ve yıllardır bu piyasanın içindeyseniz bir değer inşa etmeniz gerekiyor ya da bünyenizde binlerce uygulamanın olması gerekiyor. Şimdi bir alışveriş merkezi düşünün. Çok lüks, yerden ısıtmalı, kiraları uçuk değil ve bu alışveriş merkezi halka açılıyor. Buradaki dükkanlar hep dolacak, buralar değerlenecek, benim kağıdımdan alın diyor. Siz ve sizin gibi buna inanan insanlar bu kağıdı yıllarca alıyorlar. Eğer bu kağıdı alan insanların geneli içinde dükkan olup olmamasıyla ilgilenmiyor, sadece kendine vaat edilen şeye bakıyorsa hisse değer kaybetmez, talep görmeye devam eder. Yani basitçe arz talep matematiği. Ama bir yerden sonra o genel kitle, ulan burada dükkan yok, burası hiçbir değer üretmiyor, durduğu yerden bir adım öteye gidemiyor, pasoda reklam yapıyor demeye başlarsa, yani talep azalırsa, işte o zaman bu hissenin değeri düşer. Elinde Cardano ADA tutan insanlar olabilir. Lütfen yanlış anlamayın arkadaşlar, ama Cardano bugün içi boş bir alışveriş merkezidir. O yüzden aynı şekilde devam ettiği takdirde bu ADA ilk onda görebileceğimizi ben subjektif olarak düşünmüyorum. Tabii ki dediğim gibi bunlar subjektif fikirler. Sadece düşüncelerimi bir mantık çerçevesinde anlatmaya çalışıyorum. Sizler eğer bununla ilgili daha farklı ya da olumlu düşünüyorsanız yorumlara yazın, tartışalım. Belki ben yanlış düşünüyorumdur ve Cardano adı gerçekten bir Ethereum killer'dır. Evet arkadaşlar, Cardano'da inşa edilen aktif proje sayısının azlığından bahsettik. Kriptoda buna Ghost Chain, yani hayalet zincir diyoruz. Şimdi bu argümanı desteklemek için bakmamız gereken başka bir metrik var. O da TVL, yani zincirdeki kilitlenmiş toplam değer. Bakalım Cardano adı gibi yılların projesine toplam ne kadar para emanet edilmiş. Bu arada her şeyi nedir, ne işe yarar diye açmayacağız dedik ama bu TVL meselesi blok zincir projelerini araştırırken çok önemli bir parametre arkadaşlar. Burada baktığımız şey Cardano adayı Binance'dan almak değil. Cardano adı zincirindeki stake, farming veya borç alıp verme gibi platformlara insanlar güvenip para yatırıyor mu, buna bakacağız. Burada bu konuya bir tık daha açıklama getirmekte fayda var. Bir zincirdeki uygulamalara neden para yatırırsınız? Birincisi, güvenli olacak değil mi? Kimse parasını hackerlara kaptırmak istemez. İkincisi, yatırdığına değecek bir kazancı olacak. Stake oranları veya airdrop fırsatları cezbedici olacak. Üçüncüsü de topluluk odaklı olacak. Beğenmediğin bir şeyi gayet kolay bir şekilde Telegram'dan vesaire oradan buradan söyleyebileceksin. Ekip de senin son kullanıcı olarak yorumlarına değer verip sistemi hep ileri taşıyacak. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Burada hepimiz paramızı ortaya koyuyoruz. Paramıza değer vereceğiz. Neye yatırdığımızı iyice araştıracağız. Bizim paramıza değer veren, korumaya çalışan veya işleten platformlara da yatırım yapacağız. Öteki türlü değer üretmeyen, trende oynayan varlıklar
Kısa vadede belki trend olduğu için kazandırır ama geleceğe kalmayacaktır. Alınmaz demiyoruz ama yine de uzun vadede kalıcı olmayacağını unutmamak lazım. Kısa vadede kazanç getirebilir, uzun vadede kalmaz. Biraz dağıldık, TVL ile devam edelim. Sorun şu ki 2017'den beri var olan Cardano piyasa değerine göre 8. sırada yer almasına rağmen söz konusu TVL olduğunda şu anda tüm blok zincirleri arasında 27. sırada. Ve en iyi katman bir ağlarından biri olduğunu iddia eden bir proje için bu çok can sıkıcı bir şey. Bu aşamada kısaca bir token ekonomisine değinelim arkadaşlar. Token ekonomisine baktığımızda takıma %11, %30 staking için ve %57 ICO sürecine ayrılmış ki bu gayet adil bir dağılım. Evet, eleştirdiğimiz ve eleştireceğimiz noktalar var ama bir projenin yıllar boyunca tutunabilmesi sadece pazarlamayla olacak iş değil. Takımın ve kurucu Charles Hoskinson'ın sektör bilgisi token ekonomisi kısmında kendini gösteriyor. Maksimum ada arzı 45 milyar adet, şu an dolaşımdaki mevcut arz 33 milyar. Yani dolaşıma token girişi hala devam ediyor. Bu da stake ödülleriyle gerçekleşiyor. Burada bir olumlu yorum daha yapalım. ADA için bütün tokenlar dolaşıma girdiğinde stake ödüllerinden gelen varlıklardan kaynaklı bir satış baskısı olmayacak. Token volatilitesi azalacaktır. Yani jeton ekonomisi konusunda artı vermemiz gerekiyor. TVL'den bahsettik, token ekonomisini araya sıkıştırdık. Peki TVL değerini arttırmak için Cardano ADA ne yapıyor? Örneğin stake işlemleri TVL'in bir parçası olarak sayıldığından insanları blok zincirinizi kullanmaya teşvik etmenin bir yolu olarak daha yüksek stake ödülleri sunabilirsiniz. Az önce de anlattık. Ve gerçekten de Cardano 2022'de kripto staking konusunda bir miktar başarı elde ediyor gibi görünüyordu. Ama bu buzdağının sadece görünen kısmı. DeFi'de aktif olmak TVL'ini arttırmanın en iyi yoludur. 2022'de Cardano blok zincirindeki ilk merkezi olmayan borsanın piyasaya sürülmesiyle DeFi trendini aniden hareketlendirmişti. Geç olsun, güç olmasın diyebiliriz bu noktada da. 2023'ün başlarında DeFi için çok önemli, yani hayati değer taşıyan yeni stablecoin'lerin yaklaşan lansmanı hakkında Cardano'nun bazı başarı öykülerini şimdiden duyuyoruz. Ama şu bir gerçek. Bu yeni teklif haberlerinin neredeyse hepsi ancak henüz TVL'i yükseltmek için hiçbir şey yapılmadı gibi bir ibareyle bitiyor. Bu da bir proje için gerçekten itibarsızlaştırıcı bir şey. Tüm bu sebeplerle yatırımcılar Cardano'yu satın alıp almamaya karar verirken TVL'i bir numaralı metrikleri yapmalılar arkadaşlar. Alım yapma gibi bir düşünceniz varsa TVL yerinde sayıyor veya düşüyorsa almayın, yükseliyorsa alın. Aslında mantık bu kadar basit. Yatırımcıları Cardano'ya çeken en büyük etkenlerden biri de ortaklıklar. Kitlesel benimseme gerçekleşecekse bu muhtemelen hükümetler ve şirketlerle ortaklık kurularak onların halihazırda üzerinde kontrol sahibi oldukları milyarlarca kullanıcıyla yapılabilir. Yani kurumsalla anlaş, o da sana son kullanıcıyı getirsin hesabı. Yine de ortaklık planlarının kalitesine baktığınızda tam olarak ümitlenemiyoruz. Çünkü bahsettikleri hükümet ortaklıklarının çoğu aktif değil veya hala uzlaşma süreci devam ediyor. İşte bu noktada ben buna marketing derim arkadaşlar. Doğru pazarlama insanlara sürekli pozitif şeyleri tekrar edip manipüle etmekten geçer. Bu videoyu izleyenler pazarlamacılık yapıyor veya yapmayı düşünüyorsa Cardano'yu örnek alabilir. Bu arada arkadaşlar, eleştiriyoruz, negatif yönleri söylüyoruz ama Cardano'nun 2023'te de yerini koruyacağını düşünüyoruz. Hatta daha uzun vadede de öyle. Yani bu anlattıklarımız kısa vadeli değil, orta uzun vadede gerçekleşeceğini düşündüğümüz negatif senaryolar. O yüzden şu anda elinde tutan varsa panik yapmaya veya ani bir işlem yapmaya gerek yok. Onu da söylemiş olalım. Projeyi diğer blok zincir platformlarıyla kıyaslayacak olursak Cardano, Ethereum, Solana, Avalanche, Tezos, Cosmos, Polkadot ve diğerleriyle birlikte kalabalık bir blok zincir grubuyla rekabet ediyor. Yıllarca süren araştırma ve pazarlama deneyimine sahip olmakla övünseler de bunlar hala gelişimin erken bir aşamasındalar ve mevcut değerin büyük bir kısmı da ortaya koyduklarından dolayı değil, projede görülen potansiyele dayalı olabilir. Bitcoin ve Ethereum gibi coinlerden biri olma potansiyeline veya onların marka tanınırlığına henüz sahip görünmüyor. Ayrıca akıllı sözleşmeleri blok zincirlerine kıyasla hala sınırlı kullanıma sahip. Yani Cardano'ya yatırım yapan veya onu işlemler için kullanan insan sayısı çok az. Yani talep genelde merkezi borsalardan spot olarak gerçekleşiyor. Kripto kışı devam ederse talep eksikliği bu yatırımın daha fazla değer kaybetmesine ve likiditesinin azalmasına neden olarak paranızı geri almak için satmanızı zorlaştırabilir.
Son olarak planlanan DApp'ler piyasaya sürüldüğünde muhtemelen blok zinciri tüm kullanıcılara hızlı bir şekilde hizmet veremeyecektir. Yani DApp'ler dağıtıldığında ve geliştiriciler kullanıcı akışına hazırlanmaya çalışırken blok zincirin tıkanması da şaşırtmayacaktır. Bu kadar uzun zamandır kullanılmayan çok teknolojik bir alışveriş merkezini birçok dükkanla doldurursanız alışveriş merkezinin yönetimi amatör olduğundan bu yükü kaldıramayacaktır. Geldik kapanışa arkadaşlar. Akıllı sözleşmesini daha 1-2 yıl önce Alonso güncellemesiyle aktif etmiş, 8 yıllık mazisi olan bir blok zincir platformu olan Cardano hala boş bir alışveriş merkezi. Her ne kadar yeni haberlerle şu gelecek bu gelecek vaatlerine yıllardır olduğu gibi devam etseler de kripto piyasasının dinamikliği ve hızla gelişen teknolojisine yetişemediler. Ethereum, Cosmos, BNB, Avalanche bu alanda çok daha teknolojik ve çok daha yenilikçi hareket ediyor. Gelecek gelenekte değil, yenilikte arkadaşlar. Yatırım yaparken buna odaklanmamızda fayda var. Popülerliğinin spot işlemlerde tercih ediliyor oluşunun yanı sıra hayalet zinciri olup yıllardır hatırı sayılır bir değer üretimi yapmamasını aslında çoktan miadını doldurduğunun bir göstergesi olarak yorumlamak yanlış olmaz. Kripto piyasasına binlerce yeni proje dahil oluyor ve binlercesi de silinip gidiyor. Rekabet ise her geçen gün pozitif ivme ile ilerlemeye devam ediyor. Böyle bir ortamda Cardano bir an evvel radikal adımlar atmadığı takdirde şüphesiz silinip gidenler kervanında kendi yerini alacaktır.